Zamanın dışında bir tanrı fikri ilk bakışta güçlü görünür. Ama biraz yakından bakınca insan zihnini rahatsız eden bir soru doğar. Zamanın dışında olan bir varlık nasıl düşünebilir? Nasıl karar verebilir? Nasıl yaratabilir? Bu soru basit bir inanç tartışması değildir. Bu soru tanrı kavramının en zor noktasına dokunur. Çünkü klasik teizm, yani tanrıyı her şeyi bilen, sonsuz güçlü, mükemmel, değişmeyen ve evrenin yaratıcısı olarak anlayan gelenek, aynı anda çok iddialı birkaç şey söyler. Tanrı zamana bağımlı değildir. Tanrı değişmez. Tanrı her şeyi bilir. Tanrı evreni yaratmıştır. Ve Tanrı bunu dışsal bir zorunlulukla değil, iradesiyle yapmıştır. Eğer Tanrı zamansızsa, yani onda öncelik ve sonralık yoksa, o zaman önce yaratmadı, sonra yarattı diyemeyiz. Eğer onda önce ve sonra yoksa, düşündü, seçenekleri değerlendirdi, karar verdi de diyemeyiz. Eğer Tanrı değişmiyorsa, yaratma gibi yeni bir eylem Tanrı'da değişim oluşturmuş olamaz. Ama evren yine de var. O halde Tanrı ya değişmiştir ya da yaratma dediğimiz şey akıl dışıdır. Aşkınlığın absürtlüğü argümanı bu gerilimden doğar. Bu videoda meseleye ne kolay bir teistik savunma gibi yaklaşacağız, ne de zamansızlık tuhaf, o halde saçma diye hızlı bir sonuca varacağız. Çünkü burada asıl soru şudur: Tanrı fikri gerçekten mantıkla çelişiyor mu? Yoksa biz insan zihninin çalışma biçimini Tanrı'ya gizlice taşıdığımız için mi çelişki görüyoruz? Önce kavramı açıklayalım. Aşkınlık, Tanrı'nın evrenin içinde çok uzakta bir yerde durması demek değil. Aşkınlık, Tanrı'nın fiziksel dünyanın, uzayın, zamanın ve maddenin parçası olmaması demektir. Bir nesne uzayda bir konum kaplar. Tanrı böyle bir nesne değildir. Bir olay zaman içinde gerçekleşir. Klasik teizme göre Tanrı böyle bir olaylar dizisi içinde de değildir. Bu yüzden Tanrı nerede veya Tanrı yaratmadan önce ne yapıyordu gibi sorular çoğu zaman yanlış çerçeveden sorulur. Çünkü bu sorular Tanrı'yı zaten zaman ve mekan içinde bir varlık gibi varsayar. Zamansızlık da aynı nedenle dikkatli anlaşılmalıdır. Zamansızlık çok uzun süre yaşamak anlamına gelmez. Ebedi olmak anlamına gelmez. Çok uzun süre veya ebedi yaşayan bir varlık yine zamanın içindedir. Geçmişi vardır, geleceği vardır. Bekler, hatırlar, süreç yaşar. Buna sonsuz zaman boyunca var olmak denebilir. Fakat klasik zamansızlık bundan daha radikal bir iddiadır. Zamansız bir varlık için hayat ard arda gelen anlardan oluşmaz. Onda birinci saniye, ikinci saniye ve diğerleri yoktur. O zaman çizgisinin üzerinde ilerlemez. Bu ilk bakışta anlaşılması güç bir fikirdir. Ama anlaşılması güç olmak, mantıksal olarak imkansız olmakla aynı şey değildir. Bir kavramı hayal edememek, onun çelişkili olduğunu göstermez. Sonsuzluk da hayal gücümüzü zorlar. Evrenin sınırı var mı yok mu sorusu da zihni zorlar. Kuantum fiziğinde ya da görelilikte karşılaştığımız bazı durumlarda gündelik sezgilerimize uymaz. Ama sezgiye aykırılık tek başına mantıksal imkansızlık demek değildir. Bu ayrım çok önemlidir. Aklımda canlandıramıyorum başka şeydir. Bir kavram kendi içinde çelişiyor başka şeydir. Klasik teizm Tanrı'nın bilgisini de bu ayrım üzerinden kurar. Bizim düşünmemiz zamansaldır. Bir problemi çözerken önce soruyu duyarız, sonra bilgileri toplarız, sonra karşılaştırırız ve bir sonuca ulaşırız. Bu tür düşünmeye diskürsif düşünme denir. Diskürsif düşünme adım adım ilerleyen düşünmedir. İnsan zihni çoğu zaman böyle çalışır. Çünkü biz eksik bilgiyle başlarız, öğreniriz, hatırlayarak ilerleriz, yanılırız, düzeltiriz. Fakat klasik teizme göre Tanrı'nın bilmesi böyle değildir. Tanrı bilgiyi dışarıdan toplayan ve sonra sonuç çıkaran bir zihin değildir. Tanrı'nın bilmesi tek, basit ve zamansız bir bilme edimi olarak düşünülür. Buradaki basit kelimesi sıradan ya da ilkel anlamına gelmez. Felsefi anlamda basitlik, parçalardan oluşmamak demektir. Tanrı'da bilgi, güç, irade ve varlık birbirinden ayrılmış parçalar gibi görülmez. Klasik teizmde bu öğretiye ilahi basitlik denir. İlahi basitlik, Tanrı'nın bir parçalar toplamı olmadığını savunur. Bizde bilgi başka, irade başka, beden başka, duygu başka, karar başka şeylerdir. Biz bu parçaların birleşimi gibiyiz. Tanrı için aynı şeyi söylersek daha temel parçalara bağlı olduğunu söylemiş oluruz. Klasik teizm bunu kabul etmez. Çünkü Tanrı nihai açıklama olacaksa daha temel bileşenlerden oluşmaz. Oluşuyorsa o bileşenler Tanrı'dan daha temel hale gelir. Bu noktada itirazın gücü daha iyi anlaşılır.
Eğer Tanrı'da bilgi, irade ve eylem ayrı süreçler değilse, Tanrı düşündü, Tanrı istedi, yarattı gibi cümleler ne anlama geliyor? Bu kelimeleri insandaki anlamıyla kullanmıyorsak elimizde anlamlı bir Tanrı kavramı kalıyor mu? Bu çok ciddi bir sorudur. Klasik teizmin cevabı şudur. Tanrı hakkında konuşurken kullandığımız dil büyük ölçüde analojiktir. Analojik dil iki şey arasında birebir aynılık değil, kontrollü benzerlik kurar. Mesela insan iyidir ve Tanrı iyidir dediğimizde aynı kelimeyi kullanırız. Ama Tanrı'nın iyiliğini insanın sınırlı ahlaki davranışlarıyla birebir aynı anlamda düşünmeyiz. Aynı şekilde Tanrı bilir dediğimizde Tanrı'nın bizim gibi öğrenen, hatırlayan, unutan, çıkarım yapan bir zihin olduğunu söylemeyiz. Tanrı'nın bilmesini bilginin en yüksek ve eksiksiz biçimi olarak düşünürüz. Ancak bu savunmanın bir bedeli vardır. Tanrı kavramı daha tutarlı hale geldikçe gündelik hayal gücümüzden uzaklaşır. Tanrı artık gökyüzündeki çok güçlü bir insan gibi değildir. Daha soyut, daha aşkın, daha zor kavranır bir ilke haline gelir. Bu klasik teizmin gücü olduğu kadar maliyetidir. Çünkü şu soru sorulabilir. Eğer Tanrı bizim anladığımız anlamda düşünmüyor, karar vermiyor, tepki vermiyor, süreç yaşamıyorsa bu Tanrı nasıl kişisel bir Tanrı olabilir? Kişilik itirazı bu tartışmanın en önemli düğümlerinden biridir. Modern insan için kişi olmak, bilinçli olmak, hatırlamak, beklemek, niyet etmek, karar vermek, ilişki kurmak demektir. Bunların hepsi zamansal görünür. Beklemek zaman gerektirir. Hatırlamak geçmiş gerektirir. Plan yapmak gelecek gerektirir. Karar vermek önce kararsızlık, sonra karar gerektirir. O halde zamansız bir varlık nasıl kişisel olabilir? Klasik teizm burada insanı ölçü almamamız gerektiğini söyler. İnsandaki kişilik sınırlı ve zamansal bir kişiliktir. Tanrı'ya kişilik atfetmek, Tanrı'nın akıl ve irade sahibi olduğunu söylemek içindir. Tanrı'nın insan psikolojisinin aynısına sahip olduğunu söylemek için değildir. Bu cevap kavramsal olarak mümkündür fakat gerilimi tamamen yok etmez. Çünkü kişilik kavramı çok inceltilirse Tanrı'nın kişisel olduğu iddiası da zayıflar. Bu yüzden Tanrı kesinlikle çelişkilidir demekten ziyade Tanrı hakkında kullandığımız kelimelerin içeriği giderek belirsizleşiyor diyebiliriz. Şimdi yaratma sorununa gelelim. Aşkınlığın absürtlüğü argümanının en keskin yeri burasıdır. Tanrı ezeli ve değişmezse neden evreni belli bir anda yaratmıştır? Eğer Tanrı ezelden beri aynıysa yaratmadan yaratmaya nasıl geçmiştir? Bir değişiklik olmuşsa bu değişiklik nerede olmuştur? Tanrı'da mı, Tanrı'nın dışında mı? Tanrı'nın dışında henüz hiçbir şey yoksa değişiklik Tanrı'nın dışında olamaz. Tanrı'da olmuşsa Tanrı değişmiştir. Ama klasik teizm Tanrı'nın değişmez olduğunu savunur. Bu itiraz yaratmayı zaman içi bir karar gibi düşündüğümüzde çok güçlü görünür. Yani şöyle hayal ederiz. Tanrı uzun bir süre bekledi, sonra bir noktada evreni yaratmaya karar verdim dedi. Sonra evren başladı. Böyle düşünürsek sorun kaçınılmazdır. Çünkü beklemek de zamansaldır. Karar anı da zamansaldır. Önce yaratmamak ve sonra yaratmak da zamansaldır. Klasik teizm bu tabloyu reddeder. Klasik teizme göre Tanrı zamanın içinde bekleyen bir özne değildir. Zamanın kendisi yaratılmış düzenin bir yönüdür. Bu yüzden Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu sorusu zaman yokken zaman içinde ne oluyordu gibi hatalı bir soruya dönüşür. Eğer zaman evrenle birlikte başladıysa evrenden önce ifadesi kronolojik bir önce anlamına gelemez. Burada önce kelimesi açıklama bakımından önce anlamındadır. Bu ayrımın adı ontolojik önceliktir. Ontolojik öncelik saatle ölçülen bir önce sonra ilişkisi değildir. Bir şeyin başka bir şeye varlık bakımından bağımlı olmasıdır. Mesela bir roman karakteri yazarın zihnine kronolojik olarak her zaman sonra gelmek zorunda değildir. Ama varlık bakımından yazara bağımlıdır. Benzer şekilde klasik teizmde Tanrı, evrenden zaman çizgisinde önce duran bir varlık gibi değil, evrenin varlığını açıklayan temel olarak düşünülür. Bu noktada yaratma kelimesini de izah etmek gerekir. Gündelik dilde yaratma, bir malzemeyi alıp yeni bir şeye dönüştürmek gibi anlaşılır. Bir marangoz tahtadan masa yapar. Bir mühendis parçaları bir araya getirir ve makine yapar. Bir sanatçı boyayla tablo yapar. Bunların hepsi mevcut malzeme üzerinde yapılan değişimlerdir. Klasik teizmde yaratma bundan farklıdır. Yaratma mevcut bir şeye biçim vermek değil, varlığın kendisinin bağımlı kılınmasıdır. Bu yüzden yaratma, Tanrı'nın zaman içinde bir malzemeye müdahalesi değil, evrenin bütün varlığının Tanrı'ya bağlı olmasıdır. Fakat burada yeni bir soru ortaya çıkar. Bu açıklama Tanrı'da değişim olmadığını gösterebilir. Ama evrenin neden var olduğunu açıklar mı? Eğer Tanrı mükemmelse niçin yaratır?
Eksik olduğu için yaratamaz. Çünkü eksikse mükemmel değildir. Dışarıdan etkilendiği için yaratamaz. Tanrı'dan önce ya da Tanrı'nın dışında onu zorlayan bir şey yoktur. Keyfi biçimde yaratmışsa bu kez de yaratma akıl dışı görünür. Klasik deizmin cevabı ihtiyaç ile gerekçe arasındaki ayrımı kullanır. Tanrı bir eksiğini gidermek için yaratmaz. Yaratma Tanrı'nın kendisine bir şey katmaz. Tanrı evren olmadan eksik değildir. Ama bu yaratmanın anlamsız olduğu anlamına gelmez. Klasik gelenekte yaratma ilahi iyiliğin paylaşılması, tecellisi ya da dışa dönük cömertliği olarak yorumlanır. Yani Tanrı yaratmaya muhtaç değildir. Fakat yaratılmışların var olması Tanrı'nın iyiliğini yansıtan uygun bir düzen olarak görülür. Burada uygunluk kelimesi önemli. Bu Tanrı'nın zorunlu olarak yaratmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Eğer Tanrı yaratmak zorundaysa özgür değildir. Ama hiçbir gerekçe olmadan yaratmışsa bu da keyfilik gibi görünür. Klasik deizm orta bir yol çizmeye çalışır. Tanrı'nın yaratması dışsal bir nedene bağlı değildir. Tanrı'nın bilgisi ve iyiliğiyle uyumlu, rasyonel bir edimdir. Bu cevap Tanrı neden yaratıyor sorusunu tamamen çözmez. Ama sebepsiz olduğu için mantık çöker sonucunu da zorunlu kılmaz. Şimdi bilginin sorununa daha yakından bakalım. Çünkü itirazın en teknik ama en belirleyici bölümü buradadır. Tanrı her şeyi biliyorsa evren yaratıldığında yeni bir şey öğrenmiş olur mu? Öğrenmişse değişmiştir. Öğrenmemişse yaratılmış dünyanın gerçek durumuyla nasıl ilişkili olur? Bu soruyu anlamak için iki tür cümleyi düşünelim. Birinci tür cümleler zamana bağlı ifadeler içerir. Şu anda yağmur yağıyor, yarın güneş doğacak, dün toplantı vardı. Bu tür cümlelerin doğruluğu zamana göre değişir. Bugün doğru olan bugün yağmur yağıyor cümlesi yarın aynı şekilde doğru olmaz. Bunlara zamana bağlı ifadeler diyebiliriz. İkinci tür cümleler ise zaman damgası taşır. Belirli bir tarihte, belirli bir yerde yağmur yağdı. Bu tür cümleler doğruysa hep doğru, yanlışsa hep yanlıştır. Bunların zamandan bağımsız ifade biçimi yani zamansız ifade biçimleri vardır. Zamansal ifade olayları şimdi, geçmiş, gelecek açısından söyler. Zamansız ifade ise olayları şu olay şu zamanda olur şeklinde söyler. Klasik zamansız Tanrı modeli Tanrı'nın bilgisine daha çok ikinci açıdan bakar. Tanrı şimdi ne oluyor diye zamanın içinden anlık bilgi güncelleyen bir varlık değildir. Tanrı bütün zaman düzenini tek bir bütün halinde bilir. Bu modelde Tanrı'nın yeni bilgi edinmesine gerek yoktur. Çünkü yaratılmış dünyanın bütün zamanları Tanrı'nın tek bilme ediminde kavranmıştır. Burada zamanın A teorisi ve B teorisi denen zaman tartışması devreye girer. A teorisine göre geçmiş, şimdi ve gelecek ayrımı gerçekliğin temel bir parçasıdır. Şimdi sadece bizim bakış açımız değil, gerçekliğin ayrıcalıklı bir yönüdür. Bu görüşte zaman gerçekten akar. Gelecek henüz yoktur ya da en azından şimdiki varlık gibi değildir. B teorisine göre ise olaylar daha çok bir zaman çizgisi üzerindeki önce ve sonra ilişkileriyle anlaşılır. Bu yaklaşımda geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım bizim deneyimimizde önemlidir. Ama gerçekliğin en temel yapısı olayların birbirine göre önce veya sonra oluşur. Bu ayrım neden önemli? Çünkü eğer A teorisi doğruysa Tanrı'nın şimdi olanı şimdi olarak bilmesi gerekir. Bu da bilgi durumunda bir güncelleme gibi görünür. Eğer B teorisi doğruysa Tanrı bütün zamanları bir bütün olarak bilebilir. Ve şimdi dediğimiz şey yaratılmış bakış açısına ait olabilir. Bu durumda zamansız ilahi bilgi daha anlaşılır hale gelir. Demek ki tartışmamız yalnızca Tanrı hakkında değildir. Zamanın doğası hakkında da bir tartışmadır. Zamansız Tanrı saçmadır diyen argüman çoğu zaman şu varsayımlara dayanır. Düşünmek her zaman sıralıdır. Bilmek her zaman güncellenir. Kişilik her zaman psikolojik süreç gerektirir. Ve zamanın akışı gerçekliğin temel yapısıdır. Klasik deizm bu varsayımları reddeder. Bu yüzden iki taraf aslında sadece Tanrı hakkında değil, düşünce, bilgi, değişim ve zaman hakkında da farklı metafizik çerçeveler kullanır. Bir şeyin kendisinde içsel bir değişim olmadan onun hakkında doğru olan bazı ilişkisel cümleler değişebilir. Mesela bir çocuk doğduğunda bir kişi abla ya da abi olur. Bu kişinin boyu, karakteri, hafızası o anda değişmek zorunda değildir. Ama artık onun için abla ya da abi demek doğru hale gelir. Değişiklik büyük ölçüde ilişkiseldir. Klasik deist Tanrı ile dünya arasındaki bazı değişimleri böyle yorumlar. Dünya yaratıldığında Tanrı yaratıcıdır cümlesi bizim tarafımızdan söylenebilir hale gelir. Ama bu Tanrı'nın içinde yeni bir parça, yeni bir bilgi, yeni bir ruh hali oluştuğu anlamına gelmek zorunda değildir. Yaratılan taraf değişir, Tanrı'nın özü değişmez.
Bu savunma bazı durumlarda güçlüdür ama her şeyi çözmez. Çünkü teizmi eleştirenler de haklı olarak şu soruyu sorar. Yaratmak, sevmek, cevap vermek, tarihte eylemde bulunmak sadece dışsal ilişki değişimi midir? Dua eden bir insana cevap veren Tanrı gerçekten hiçbir içsel durum yaşamadan mı cevap verir? Eğer Tanrı hiçbir içsel süreç yaşamıyorsa ilişki kavramı zayıflar. Eğer gerçekten ilişki yaşıyorsa zamansızlık zayıflar. Bu gerilim klasik teizmin en zor alanlarından biridir. Bu yüzden teizm içinde tek bir model yoktur. Bazı teistler klasik zamansızlığı savunur. Bazıları Tanrı'nın yaratılış olmadan zamansız, yaratılışla birlikte zamansal olduğunu savunur. Bu görüş Tanrı'nın evren yokken zamanın dışında, evrenle ilişki kurduğunda ise zamanla ilişkili olduğunu söyler. Bu model sezgisel olarak daha anlaşılır görünür. Çünkü Tanrı'nın eylem, ilişki ve cevap verme gibi yönlerini daha rahat açıklar. Ama onun da bedeli vardır. Tanrı'nın zamansızlıktan zamansallığa geçişi nasıl olur? Bu geçişin kendisi bir önce sonra gerektirmez mi? Açık teizm denen başka bir yaklaşım daha vardır. Bu görüşe göre gelecek tamamen belirlenmiş bir gerçeklik değildir. Tanrı geleceği belirlenmiş olaylar bakımından bilir. Ama özgür varlıkların gelecekteki bazı seçimleri henüz kesinleşmemiştir. Bu model Tanrı'yı daha ilişkisel ve zamansal düşünür. İnsan özgürlüğünü güçlü tutar ama bu kez klasik Tanrı her şeyi ezelden beri eksiksiz bilir anlayışını sınırlar. Yani bir sorunu çözerken başka bir klasik niteliği zayıflatır. Molinizm ise başka bir çözüm arar. Bu görüşe göre Tanrı özgür varlıkların farklı koşullarda ne yapacağını bilir. Buna orta bilgi denir. Orta bilgi Tanrı'nın eğer şu kişi şu koşullarda bulunsaydı özgürce şu seçimi yapardı türünden bilgileri bilmesi anlamına gelir. Bu model Tanrı'nın güçlü ön bilgisini ve insan özgürlüğünü birlikte korumaya çalışır. Fakat burada da zor soru şudur. Bu tür karşı olgusal özgürlük cümlelerini doğru yapan şey nedir? Yani kişi henüz o durumda bulunmamışken o durumda şunu özgürce yapardı bilgisinin dayanağı nedir? Bu modelleri yan yana koyunca şunu görüyoruz. Tartışma Tanrı fikri kesin olarak çöktü ya da itiraz tamamen boşa çıktı gibi değil. Bu modelleri yan yana koyunca şunu görüyoruz. Her model bir şeyi kurtarır, bir bedel öder. Klasik zamansızlık Tanrı'nın mutlaklığını, değişmezliğini ve nihai açıklama olmasını güçlü tutar. Ama kişisel ilişki ve anlaşılabilirlik bakımından zorlanır. Zamansal Tanrı modelleri ilişkiyi ve kişiliği daha anlaşılır kılar. Ama değişmezlik ve mutlak ön bilgi konusunda daha yüksek maliyet öder. Açık teizm özgürlüğü ve gerçek ilişkiyi güçlendirir. Ama klasik her şeyi bilme anlayışını değiştirir. Molinizm özgürlük ve ön bilgiyi bağdaştırmaya çalışır. Ama orta bilginin temelini açıklamakta zorlanır. O halde aşkınlığın absürtlüğü argümanının en güçlü biçimi nedir? Eğer Tanrı hakkında kullandığımız bilgi, irade, kişilik, yaratma ve ilişki kavramları insan deneyiminden tamamen koparılırsa Tanrı kavramı anlaşılmaz hale gelir. Eğer bu kavramları insan deneyimine fazla yaklaştırırsak zamansız ve değişmez Tanrı modeli çöker. Klasik teizm bu iki uç arasında yürümeye çalışır. Bir yandan Tanrı'yı insan gibi düşünmek istemez. Diğer yandan Tanrı hakkında tamamen boş, içeriksiz cümleler kurmak da istemez. Bu yüzden gerçek tartışma şu olmalıdır. Tanrı hakkında analojik ama anlamlı biçimde konuşabilir miyiz? Tanrı bilir dediğimizde insan bilgisine benzemeyen ama yine de bilgi adını hak eden bir şey söylemiş olur muyuz? Tanrı ister dediğimizde insan arzusuna benzemeyen, irade adını hak eden bir şeyden söz eder miyiz? Tanrı yaratır dediğimizde zaman içi bir üretimden değil, varlık bağımlılığından söz ettiğimizi kabul edebilir miyiz? Teizm karşıtlarından bu artık anlaşılır bir Tanrı değil şeklinde itiraz gelebilir. Teist ise bu insan merkezli olmayan bir Tanrı diye cevap verebilir. İki cevap da kendi içinde tutarlıdır. Fakat burada kavramlar fazla soyutlaşır. Teist sınırlı insan zihninin mutlak varlığın ölçüsü yapmamamız gerektiğini söyler. Bu videonun ana sonucu şu. Zamansız ve aşkın Tanrı fikri yalnızca tuhaf olduğu için mantık dışı sayılmaz. Klasik teizm içinde bu fikri tutarlı hale getirmek için güçlü kavramsal araçlar vardır. İlahi basitlik, zamansız bilgi, ontolojik öncelik, analojik dil, özel değişim, zamanlı ve zamansız ayrım. Bunlar boş laf değildir. Yüzyıllardır işlenen ciddi felsefi ayrımlardır. Ama aynı zamanda şunu da söylemek gerekir. Bu ayrımlar bedelsiz değildir. Klasik teizm Tanrı'yı tutarlı kılmaya çalışırken Tanrı'yı gündelik kişisel deneyimimizden uzaklaştırır. Tanrı artık zaman içinde karar veren, bekleyen, duygulanan, sonradan öğrenen bir özne değildir. Bu da inanan insanın dua, ilişki, sevgi ve cevap alma deneyimini felsefi olarak daha zor açıklanır hale getirir.
Aşkınlığın absürtlüğü argümanı teizmi mantıksal olarak çökertmese de teizmin hangi tanrı modelini savunduğunu netleştirmeye zorlar. Eğer Tanrı'yı insan gibi düşünen, karar veren, sonra eyleme geçen ama aynı zamanda zamansız ve değişmez kalan bir varlık olarak kurarsak itiraz çok güçlüdür. Bu model gerçekten gerilimlidir. Fakat klasik teizm Tanrı'yı böyle kurmaz. O Tanrı'yı zamanın içinde bir fail olarak değil, zamanın ve varlığın temel açıklaması olarak düşünür. Bu noktada en önemli zihinsel model şudur. Sorun Tanrı var mı sorusundan önce Tanrı derken neyi kastediyoruz sorusudur. Zamansız Tanrı modeli ile zamansal Tanrı modeli aynı sorunları çözmez. Klasik teizm ile açık teizm aynı maliyetleri ödemez. A teorisi zaman anlayışı ile B teorisi zaman anlayışı aynı Tanrı modeline eşit derecede izin vermez. Yani tartışma tek bir cümleyle kapatılacak bir inanç tartışması değil, birbirine bağlı bir kavramlar ağıdır. Son bir örnekle bitirelim. Elinizde bir film şeridi olduğunu düşünün. Filmin içindeki karakterler için olaylar sırayla gerçekleşir. Bir sahne önce diğeri sonra gelir. Karakter geleceği bilmez, geçmişi hatırlar, şimdi yaşar. Ama filmin tamamını dışarıdan gören biri için bütün sahneler tek bir bütün olarak görülebilir. Tanrı'nın yaratım ontolojisini tam olarak açıklamasa da, çünkü Tanrı bir seyirci değil, yaratıcı olarak düşünülür. Ama bize şu farkı hissettirir. Bir düzenin içinden bakmakla o düzenin tamamını dışarıdan kavramak aynı şey değildir. Klasik deizm Tanrı'yı böyle bir dışarıdan kavrayışın da ötesinde düşünür. Tanrı yalnızca zaman çizgisini izleyen biri değil, zaman çizgisinin varlığını mümkün kılan kaynak olarak görülür. Bu bizim zihnimize yabancı gelir ama yabancı olan her şey çelişkili demek değildir. Çelişki göstermek için yalnızca bunu hayal edemiyorum demek yetmez. Kavramların birbirini dışladığını göstermek gerekir. Aşkınlığın absürtlüğü itirazı bunu bazı tanrı tasarımlarına karşı başarıyla yapar. Özellikle insan benzeri ama aynı anda mutlak değişmez olduğu söylenen tanrı anlayışını ciddi biçimde sarsar. Fakat daha sofistike klasik deizm bu itirazdan kaçmak için tanrı kavramını daha soyut ve daha metafizik bir zemine taşır. Bu hamle mantıksal alan açar ama sezgisel yakınlığı kaybetme pahasına. Aşkın tanrı fikri basitçe akıl dışı olmasa da kolay anlaşılır da değildir. Onu savunmak isteyen insan zihninin kategorilerini Tanrı'ya doğrudan taşımamayı kabul etmelidir. Onu eleştirmek isteyen de yalnızca tuhaflık hissine değil, hangi kavramların gerçekten çeliştiğine odaklanmalıdır. Ve burada tartışma kapanmaz. Aksine daha derin bir soruya bizi götürür. Zaman, bilinç ve düşünme hakkındaki sezgilerimiz yanlışsa, Tanrı hakkındaki sezgilerimize ne kadar güvenebiliriz? Eğer zihnimiz bizi zamanı sırayla yaşadığı için her gerçekliği sırayla düşünmeye zorluyorsa, zamansız bir varlığı imkansız mı saymalıyız yoksa yalnızca bizim için kavranması zor mu demeliyiz? Bu soru Tanrı tartışmasının merkezini değiştirir. Artık mesele sadece inanç ya da inkar değildir. Mesele insan zihninin sınırlarıyla gerçekliğin sınırlarını birbirine karıştırıp karıştırmadığımızdır. Aşkınlığın absürtlüğü argümanı tam da bu yüzden önemlidir. Bize yalnızca Tanrı hakkında değil, aklın kendi sınırları hakkında da soru sordurur. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi belirtin. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.